Bu video, Jurassic World Rebirth filmini baştan sona anlatıyor. Büyük spoiler var. Filmi izlemediysen şimdi durdurup sonra geri gelmeni öneririm. Selamlar, kanala hoş geldin. Çayını kahveni aldıysan başlıyoruz. Jurassic World Rebirth, klasik Jurassic korkusunu bir şeye bağlıyor. İnsan doğayı kontrol etmek için bir şey üretir, sonra o şey büyür, şekil değiştirir ve en zayıf anında seni yakalar. Bu filmde tam olarak bunu yapıyor. Bir yandan hayatta kalma gerilimi, diğer yandan şirket çıkarı, etik, bilim ve vicdan çatışması. Hadi açılışa girelim. Film 2008 yılında Ince'nin bir genetik laboratuvarında açılıyor. Mekan, Ile Saint-Hubert adında Atlantik'te bir ada. İçerisi bir araştırma tesisi gibi görünse de asıl gerçek kısa sürede ortaya çıkıyor. Burada yalnızca dinozor yok, burada normal dinozorlar bile yok. Transgenik ve mutasyona uğratılmış türler var. Yönetim bu yaratıkları rahatsız edici buluyor ama yine de tutuyorlar. Çünkü bu dünyada rahatsız edici olan genelde en karlı olan. Ve o gece 6 uzuvlu bir Tyrannosaurus Rex, Distortus Rex kafesinden çıkıyor. Kontrol odası boşalıyor. Alarm sesleri içinde personel adayı terk ediyor. Film bize daha ilk sahnede şu cümleyi kuruyor. Bu ada bir müze değil, bu ada bir hata. Distortus Rex ismi bile bir mesaj gibi. Distortus, bozulma, çarpılma, doğaya yapılan müdahalenin ters dönmesi. Filmin ilerleyen kısmında bu yaratık sadece bir canavar değil, insan kontrolünün bozulmuş hali gibi çalışıyor. Günümüze geldiğimizde dünya değişmiş. Dinozorların çoğu gezegenin iklimine uyum sağlayamıyor. Ya ölüyorlar ya da yaşamaya elverişli son bölgelerde toplanıyorlar. Ekvator çevresinde eski Mezozoik iklime benzeyen dar bir kuşak var ve dinozorların çoğu orada kalmış. Devletler bu bölgeleri dışlama alanı ilan etmiş. Yaklaşmak yasak. Çünkü bu artık bir safari değil, bir karantina. Tam burada film bizi Parker Genix adlı bir ilaç şirketinin yöneticisi Martin Krebs'le tanıştırıyor. Krebs, eski bir gizli operasyon uzmanı olan Zora Bennett'ı buluyor. Yanına da paleontolog Dr. Henry Loomis'i aldırıyor. Görev basit gibi anlatılıyor. 3 dev türden biyomateryal toplanacak. Denizden Mosasaurus, karadan Titanosaurus, havadan Quetzalcoatlus. Bu örnekler yeni bir kalp ve damar hastalığı tedavisinin kilidi olacak. Zora bu görevi kabul ediyor ama tek başına gitmiyor. Yanına yıllardır güvendiği Duncan Kincaid'i alıyor. Ekibe deniz pilotu Leclerc, paralı asker Nina ve güvenlik uzmanı Bobby Atwater da ekleniyor. Ve yasak bölgeye doğru gizli bir yolculuk başlıyor. Bu sırada başka bir hikaye giriyor. Ruben Delgado, iki kızı Teresa ve Isabella ile denizde. Teresa'nın erkek arkadaşı Xavier da onlarla. Aile adaya yakın sularda gezerken Mosasaurus ortaya çıkıyor ve tek hamlede tekneyi alt üst ediyor. Ruben bir yardım çağrısı gönderiyor. Krebs görevin gizliliğini bahane edip yoluna devam etmek istiyor. Zora ise duruyor. Çünkü film burada ilk etik çatışmasını kuruyor. Örnek mi, insan mı? Zora aileyi kurtarmayı seçiyor. Bu karar filmin tüm denge taşlarını yerinden oynatıyor. Mosasaurus geri dönüyor. Ekip modifiye bir dart silahıyla kan örneğini almayı başarıyor ama tam o sırada deniz altından yalnız Mosasaurus çıkmıyor. Spinosaurus sürüsü de saldırıya katılıyor. Kaos büyüyor. Bobby orada ölüyor. Krebs gizlilik takıntısıyla daha da kararıyor. Teresa'nın yardım çağrısı yapmasını engelliyor. Daha da kötüsü, Teresa suya düştüğünde onu kurtarmak için hiçbir şey yapmıyor. Xavier tereddüt etmiyor ve atlıyor. Ardından Ruben ve Isabella da suya atlıyor. Bu hamle onları ekipten koparıyor. Gemi adaya oturuyor ve bir Spinosaurus Nina'yı öldürüyor. Zora o an ekibe bir bilgi veriyor. Eğer telsiz sessiz kalırsa 24 saat içinde bir kurtarma helikopteri adayı dolaşacak. Yani saat başladı. Ekip karaya çıkıyor ve Titanosaurus sürüsünü buluyor. Devasa bir gövde, devasa bir nefes, doğanın hala ne kadar büyük olduğunu hatırlatan bir görüntü. Örnek alınıyor. Bu noktada en riskli kısım kalıyor. Quetzalcoatlus. Uçan avcıya yaklaşmak yerine daha güvenli bir karar alıyorlar. Yumurtadan örnek almak. Zora, Henry ve Leclerc kayalıkların kenarından aşağı sarkarak bir yuvaya iniyor. Burası sıradan bir mağara değil. Antik bir mağara tapınağı gibi. Duvarlar, boşluklar, taşın dilinde bir geçmiş var. Ve Quetzalcoatlus geri dönüyor. Bir anlık panik, bir anlık gecikme. Leclerc yutuluyor. Zora ve Henry son örneği alıp kaçmayı başarıyor.
Mağara tapınağı sahnesi izleyiciyi iki şeye itiyor. Bir kısmı bunu eski bir uygarlığın kalıntısı gibi okuyor. Bir kısmı ise bunu doğanın kutsal alanı gibi görüyor. İnsan laboratuvar kurar, doğa ise tapınak gibi bir yerin içinde kendi düzenini kurar. Bu karşıtlık filmin ruhuna çok uyuyor. Delgado ailesi ise karaya vurmuş durumda. Ama onlar bilim görevi için değil, hayatta kalmak için yürüyor. Terk edilmiş Ingen kompleksini arıyorlar. Çünkü orada bir radyo olabileceğini düşünüyorlar. Yolda farklı türlerle karşılaşıyorlar. Bunların içinde en çarpıcı olanı Mutadon. Raptorla Pterosaur karışımı bir hibrit gibi davranıyor. Isabella bir de küçük bir Aquilops buluyor. Ona Dolores adını veriyor ve yanında tutuyor. Bu filmin en insani detayı. Kıyamette bile insanlar bir şeyi sahiplenmek istiyor. Bir şeyi sevmek istiyor. Ama Jurassic evreninde sevgi her zaman bir risk. Aile bir şişme bot buluyor. Nehirden ilerlemeye çalışıyorlar. Bir Tyrannosaurus Rex saldırısı atlatıyorlar ve akıntıya kendilerini bırakıyorlar. İki hat birleşiyor. Sonunda iki grup Ingen kompleksinde buluşuyor. Teresa, Krebs'in yaptıklarını açığa çıkarıyor. Krebs paniğe kapılmıyor. Silahını çıkarıyor, herkesi tehdit ediyor, örnekleri alıyor ve bir UTV ile helipede doğru kaçıyor. Tam o sırada mutadonlar saldırıyor. Herkes yeraltı tünellerine kaçıyor. Derken kurtarma helikopteri gerçekten geliyor ve film 2008 proloğunu hatırlatıyor. Distortus Rex geri dönüyor. Helikopteri tek hamlede parçalıyor. Pilotlar ölüyor. Şimdi artık kurtuluş yok. Sadece kaçış var. Tünellerin sonunda kilitli bir kapı buluyorlar. Diğer tarafta bir tekne var ve kapıyı açacak kontrol paneli de o tarafta. Mutasyonlu Distortus Rex yaklaşırken zaman bitiyor. Isabella parmaklıkların arasından geçebilecek kadar küçük olduğu için öne atılıyor. Korkuyor ama durmuyor. Kapıyı açıyor. Bu sahne çok basit bir aksiyon sahnesi gibi görünse de filmin duygusal zirvelerinden biri. Çünkü bir yetişkinin karar veremediği anlarda bir çocuk adım atıyor. Kapı açılır açılmaz Distortus Rex ortaya çıkıyor. Krebs kaçamıyor. Distortus onu yutuyor. Zora örnekleri yerden alıyor, Duncan bir işaret fişeğiyle Distortus'u oyalıyor. Zora tekneyi çözüyor ve grup denize açılıyor. Zora, Henry, Ruben, Teresa, Xavier ve Isabella kurtuluyor. Duncan geride kalıyor gibi görünüyor. Ama sonra bir işaret veriyor. Yaşıyor. Onu da alıyorlar. Film burada ters köşe bir karar veriyor. Zora ve Henry bu biyomateryali bir şirketin kasasına kilitlemek yerine açık kaynak olarak dağıtmaya karar veriyor. Yani bu tedavi tek bir şirketin gücü olmayacak. Herkesin erişebileceği bir şey olacak. Bu son karar filmin asıl kavgasını özetliyor. Dinozorlar zaten bir şirket projesiyle başladı, felaket de oradan büyüdü. Bu filmse ilk kez şunu soruyor. Bilgi tek elde kaldığında felaket mi büyür, yoksa paylaşınca mı iyileşme başlar? Bazı izleyiciler burada bir devam kapısı da görüyor. Açık kaynak dağıtım iyilik kadar tehlike de doğurabilir. Aynı materyal yanlış ellere geçerse yeni bir yarış başlatabilir. Film bunu söylemiyor ama kapıyı aralık bırakıyor. Jurassic World Rebirth, dinozor şovunun arkasına bir vicdan hikayesi koyuyor. Zora başta bir görev insanı gibi giriyor ama her kararında insanları seçerek başka birine dönüşüyor. Delgado ailesi bu filmde yalnızca yan hikaye değil, filmin kalbi. Çünkü onların hayatta kalma mücadelesi bu dünyanın hala insanlarla ilgili olduğunu hatırlatıyor. Ve Distortus Rex bu serinin en net uyarısı gibi duruyor. Doğayı bozduğunda doğa seni aynı bozuklukla geri ısırır. Buraya kadar izlediysen teşekkürler. Sence açık kaynak kararı doğru muydu yoksa yeni bir felaketin başlangıcı mı? Distortus Rex gibi mutasyonlu türler sence devam filminde daha da artar mı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.